Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Uzun süredir elimde olan ama bir türlü ne model yapacağıma karar veremediğim koton iplerimle bu şekilde baklava dilimli çok güzel bir bluz çalıştım. Tam baharlık oldu. Şöyle bakın, baklava dilimlerinin duruşunu görüyor musunuz? Şahane. Nako denimin bu rengi benim elimdeydi. 5 yumak vardı. Toplamda sadece 2,5 yumakla bu güzel bluzu elde ettim. S beden için biraz bol kaldı. Daha çok salaş oldu yani. Detaylı fotoğrafları zaten Instagram hesabımda paylaştım. Oradan da duruşunu görebilirsiniz. Bakın gayet güzel, şahane bir model oldu. Örgüye bakar mısınız? Üzerinden de buharlı ütüyle geçtim. Makinede örülmüş gibi. Gerçekten harika oldu. Zaten detaylı olarak videoda anlattım. Kaç ilmek başladım, kaç sıra ördüm, ne kadar devam ettim onları anlattım. Ama şöyle bir ölçülerini paylaşmak istiyorum. Hemen başlayalım en ölçüsüyle. Evet, eni 55 santim. Hemen boyunu ölçelim. Boyu da 46 santim. Her zamanki crop boy. Boyu gayet ideal. Kolunu hemen ölçelim. Kol uzunluğu. Kol uzunluğu tam olarak 40 santim. Kolun şöyle en olarak da genişliğini vermek istiyorum. Bu da 18 santim. Evet, şimdi bluzumuz bu şekilde ama videoma geçmeden önce bir şeyle ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bu modeli tam olarak detaylı olarak anlamadan, küçük bir model üzerinde denemeden, tam şu mantığı açma, kapatma mantığını kavramadan başlamayın. O yüzden de küçük bir örnek üzerinde modelinizi önce bir deneyin. Ben bu modeli hangi şemadan yaptım onu şu an ekrana koyuyorum. Onu ekran görüntüsü alın ve bu ekran görüntüsüne bakarak modeli iyice anlamaya çalışın. Ben detaylı olarak gösterdim ama büyük bir model üzerinde anlaşılması daha zor. Küçük bir model üzerinde anlayın, iyice kendinizi geliştirin, mantığını kavrayın, daha sonra modele geçin. Aksi halde modeli tam anlamazsanız, direkt modele başlarsanız bu sefer yani emeğiniz boşa gider, ipiniz de heba olur. O yüzden de tam olarak mantığını anlayın. Örümü çok basit bir model ama mantığını anlamanız şartıyla. Mantığı anladıktan sonra su gibi akıp giden bir model. Çok kolay. 100 santimlik efendim canım. Peçete getir sileyim. Yemeyeceğim. Tamam yeme. 100 santimlik misinalı şiş kullandım. 3,5 milim. Şimdi videomuza geçelim. Kızım şuradan peçete ver de sileyim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz ve bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Detaylı fotoğraflar ve diğer bütün detaylar için Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Keyifli seyirler, hoşçakalın. Evet, şimdi ben arka beden için 95 ilmeğin başladım. Belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi bulunduğum noktada kaç santime kadar örmüşüm hemen söylemek istiyorum. Öncelikle en ölçüsünü vereyim. Şöyle düz örgü olduğu için içe kıvrılma var tabii ki. Onu da hesaba katarak enimiz 54 santim. Boya bakalım şimdi. Boyumuzda 42 santim. Şimdi 42 santim ördükten sonra 95 ilmeği şöyle dilimlerimize bakarsak da bakın. Yarımdan başlayalım, şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane baklava dilimimiz var. Şimdi bakın 95 tane ilmeğim vardı. Normalde düz şişle örüyordum. Şimdi masada göstermek için misinalı şişime geçtim. Şimdi ilk 36 tane ilmeğimi modelime uygun şekilde örüyorum. Netleştirelim şöyle. Bu arada ben normalde 3,5'lu örüyordum. Şimdi 4 milimlik misinalı şiş buldum. Onu geçirdim. Çok da önemli değil. Şimdi modelime uygun olarak 36 tane ilmeğimi örüyorum.
Ve bakın bu şekilde 35'e indi kenar ilmeklerim, sağ taraftaki ilmeklerim. Şimdi aradaki 23 tane ilmeğimi ense için direkt kesiyorum. Bakın düz olarak ördüm. Bir sonrakini düz olarak örüyorum. İçinden geçiriyorum. Düz ördüm. İçinden geçirdim. Hepsini düz olarak örüp içinden geçiriyoruz. Düz ördüm. İçinden geçirdim. Bir önceki ilmeğin içinden geçiriyoruz bu şekilde. Şununla birlikte 37 ilmek oluyor. O yüzden bir tane daha kesme yapıyorum. Sola doğru kaydıracağımız için diğer tarafta 35'e düşürmüştük omzu. Burada da yine bir tane daha kesme yapıyorum. Şu an 35 tane ilmeğim var. Şu an bu kısmı modele uygun olarak devam ettireceğim. Normalde ne yapacaktık? Bu kısımdan kesme yapacaktık. Burada kesmiş sayıyoruz. Şu ara noktaları düz örüyoruz. Modelimi normal uyguluyorum. Ara noktaları bakın düz olarak ördüm. 5 tane ilmeği. Şuradan hemen kesme yapıyorum. Artırıyorum. Yine artırıyorum. Kesme yapıyorum. Yani modelime sadık kalarak bu sıramı tamamlıyorum. Modelde neyi örmem gerekiyorsa o esnada orada onu örüyorum. Evet, şu ara kısımdan toplamda şu kenarlarda sonradan kestiğimiz birer tane de daha dahil 25 tane kesme yaptık. Şimdi 35'er tane de bu yan kısımlarda ilmeğimiz var. Önce sol tarafı öreceğiz, sonra sağ tarafı öreceğiz. Önce bu tarafı öreceğiz. Şimdi örgünün arka yüzünde normal modelime sadık kalarak bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. 35 tane ilmeğim vardı. Bu noktadan 3 tane daha ilmek keseceğim. 32'ye indireceğim yani. Bakın direkt bir sonrakinin içinden geçtim. Birinci kesmem. İkinci kesmem. Ve üçüncü kesmem. Bakın ne yaptık? Burada şöyle bir oyuntu oluşturduk. Kalanları normal modelime sadık olarak örüyorum. Evet, bakın ense oyuntusunu yapmış olduk. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde de ilmeklerimi artık keseceğim. 32 tane ilmeğim var zaten şu an. 32 tane ilmeğimi hem öreceğim hem de keseceğim. Evet, bakın tekrar örgünün ön yüzündeyim. Burada da bütün ilmeklerimi düz örerek kesiyorum. Yani burada ajur vesaire eksiltme azaltma yapmıyorum. Direkt bütün ilmeklerimi düz örerek kesiyorum. Evet, bakın sol tarafın kesmesini yapmış bulunmaktayız. Şöyle oyuntumuzu da yaptık. Gayet güzel oldu. Şimdi sağ tarafla devam ediyoruz. Şu noktaya kadar zaten örerek gelmiştik. Şimdi arka yüzden bütün ilmekleri normal ters olarak öreceğiz. İpimi görünmeyen kısımdan sabitleyeceğim. Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde. Kenar ilmeğim de ilk sıra olduğu için, ipimi yeni bağladığım için örüyorum. Şu an 35 tane ilmeğim var bu noktada. Ön sırada 3 tane kesme yapıp 32'ye düşüreceğim.
Evet, örgünün ön yüzündeyim. Şimdi normal modelimi uyguluyorum. Sıra sonunda 3 tane kesme yapacağım. Modelimi yine bozmadan bu kısımları modelime uygun şekilde örüyorum. Evet, 3 tane ilmeği keseceğiz. Şimdi nasıl yapacağız? Şurada normalde bir tane kesme yapıyorduk sola doğru. Şimdi bunu şöyle 1, şuraya tekrar giriyorum. 2, içinden geçiriyorum. Şuraya bakın, girerek aşamalı bir şekilde içlerinden geçiriyorum ve burada bir tane kesme yapıyorum. Bir tane değil, 3 tane kesme yapıyorum. Şimdi 32 tane ilmeğim kaldı. Bu kısmı anlamadıysanız, hızlı geçtiysem eğer yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Önde de bütün ilmeklerimi düz olarak örüp keseceğim. Evet, kenarlardan bakın 32 olarak ilmeklerimi kestim. Şurada ense için oyuntu yaptık. Bunun önü ve arkayı birleştirdikten sonra üzerinden şöyle bir sıra güzel bir örgü geçeriz. Onu da kamufle ederiz. Gerçekten harika oldu. Şimdi devam edelim bakalım. Evet, kullandığım iple başlamak istiyorum. Nako Denim Sport. Bu benim elimde olan iplerden birisiydi. %60 pamuk içeriyor. 3,5-4 milimle örün demiş. 100 gramı 265 metre. Çok ince bir ip değil. Hafif tok bir ip. Yani o Alize Cotton Gold'a göre falan bir tık daha kalın. Onu kullanacak olanlar için söylüyorum. Şimdi ipimiz bu. Şişimiz normal 3,5'la ördüm ben. Ama ekranda misinalı şiş şu an elimde 4 milim var. Onunla başlayacağım. Çok sıkı durmasını gerektiren bir model değil. Şöyle bakın. Hafif dökümlü bir model. Ama çok da gevşek durursa da çirkin durabilir. Yani tam orta ayarda şu an ekranda gördüğünüz gibi örmeniz gerekiyor. Şimdi ön beden için ilmek atarak başlıyoruz. Direkt model üzerinde göstereceğim. 94 tane ilmek atıyorum. Evet, 94 tane ilmeğimi attım. Şimdi şöyle etek ucu havaya kalkmasın diye birkaç sıra haroşa yapacağım. Örgünün bakın arka yüzündeyim. Şu ip öndeyse arka yüzdeyiz demektir. Şuraya biraz düğüm yaptığım için sert oldu. Bütün ilmeklerim arka yüzde düz olarak örüyorum. Evet, şimdi örgünün ön yüzündeyim. Yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, örgünün tekrar arka yüzündeyim. Bu sırada da bütün ilmekleri ters olarak öreceğim ki ön yüzde düz üzerine model kuracağımız için ilmeklerim net görünsün. Şimdi 3. sıradayım, yani arka yüzdeyim ve bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Yani önde şu şekilde düz ilmeklerim görünsün ki modeli daha net anlayın diye. Hem de daha güzel, modelimiz daha duruşu güzel olsun diye. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimi ters öreyim. Önde model kurulumuyla karşınızda olacağım. Şimdi model kurulumu yaptığım aşamada şöyle bir önceki şemadan da göstereyim de ne yaptığımızı net olarak anlayın. Bakın şöyle yarım bir baklava dilimiyle başlayacağız. Yarım baklava dilimini. Sonra bir sonraki baklavanın temelini atacağız. Sonra yine baklavanın orta noktası. Ardından bir sonrakinin temeli, yine orta noktası, bir sonrakinin temeli şeklinde devam edecek. Yani sadece şurada bir yarım baklava yapacağız. Sonrakilerin hepsini tam baklavanın tam orta noktasından başlayacağız. Bir de şuradaki bir sonraki baklavanın temelini atacağız. Yani bu baklavanın orta noktasında ne yapıyoruz? Aradaki baklavanın temelini atıyoruz. Şimdi hemen başlayalım.
örnek üzerinden gideceğim. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından şöyle 4.'ye ve 5.'ye ikisini aynı anda giriyorum. Ve sağa doğru bir tane kesme yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi bu kesme yaptığım noktada şöyle başına doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Şu kısmı yapıyorum yani. Bakın şurada kesme yaptım ya. Bu noktayı yaptım. Başına doladım. Şu noktanın temelini atıyorum. Ardından doluyorum. Şimdi ikisine bir giriyorum ve sola doğru kesmemi yapıyorum. Şimdi bakın, bu noktada baklavanın temelini attık. Şu noktada, ara noktada diğer baklavanın tam orta noktasındayım. 2, 3, 4, 5 tane ilmeği bakın düz olarak ördüm. Ardından yine şöyle, bakın burada sola doğru kesme yapmıştık. Şimdi sağa doğru kesme yapacağım. 2 ilmeğimi birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. Bakın şurada yarım baklavamızı oluşturduk. Yarım baklavamızı oluşturduğumuz noktada, yani bakın şu noktayı yaptıysam eğer ben, o zaman ne yapacağım şimdi? Diğer baklavanın temelini atacağım. Hemen başına doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada kesme yaptım. Bunun yerine tekrar artırdım. Şimdi burada düz ördüm. Şimdi tekrar artırıyorum. Artırma yaptıysam yine ne yapacağım? Düz olarak örüp keseceğim. Arada 5 tane ilmeğimi ördüm. Sonrasında hemen burada bir sağa doğru kesme yapıyorum. Sağa doğru kesme yaptım. Bakın, buradaki baklavanın tam orta noktasını hallettim. Şimdi diğer baklava için temel atacağım. Doluyorum, düz örüyorum, doluyorum. Şuradan 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bakın, bu şekilde modelimiz devam edecek. Şurada sadece 3 ilmek örüp kesme yapıp yarım baklavayı yaptık. Burada diğer baklava için temel attık. Burada yine yarım baklava. Burada yine temel attık. Yine yarım baklava. Yine temel attık. Bu şekilde devam edecek. Yani bakın, şu yaptığımız şey şu. Burada yarım baklava yaptık. Yarım baklavanın da yarısını, hatta yani ebat olarak yarısını yaptık. Burada diğeri için temel attık. Burada diğeri için yine 5 tane örüp kesme yaptık. Burada diğeri için temel attık. Bu şekilde yani. 3 ör, 1 kes, 1 artır, 1 düz ör, 1 artır, 1 kes, 5 ör, 1 kes, 1 artır, 1 düz ör, 1 artır, 1 kes, 5 ör, 1 kes, 1 artır şeklinde modelimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi bu sırayı bir tamamlayalım. Diğer sıralarda daha net anlaşılacak. Şimdi ben sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde örmeyi de sadece bir kere göstereceğim. Çünkü sadece ters örgü öreceğiz. Ondan sonra zaten tekrardan ibaret modelimize devam edeceğiz. Evet, ben sıra sonuna kadar geldim. Bakın, sıra sonunda da başlangıcındaki gibi bu tarafta sağa doğru kesme yapmıştık. Bakın, sağa doğru kesme yapmıştık. 3 ilmek örmüştük öncesinde. Burada da sola doğru kesme yapıp sonrasında 3 ilmek örüyoruz. Günün arka yüzünde burayı bir kez göstereceğim sadece. Kenar ilmeğini örmeden şişime aktarıyorum. Bakın, bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Şöyle göstereyim bakın. Şu artırma yaptığımız ilmekleri sakın atlamayın. Bunları da şöyle ters olarak örüyoruz. Bakın, artırma yaptığım ilmeği de yine ters olarak ördüm. Bu şekilde ajurlarımızı oluşturmuş oluyoruz. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzde yine modelimizle devam edeceğiz. Modelimizi anlamak için öyle izlemeyle anlaşılmaz. Küçük bir örnek üzerinde 23 tane örnek üzerinde küçük üçlü baklava dilimi şeklinde çalışabilirsiniz. Şimdi ben sıramı tamamlayayım. Ön yüzde görüşelim.
Evet, şimdi bakın örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine modelimizle devam ediyoruz. Modelimiz az çok anlaşılmaya başlandı. Bakın şu noktadan genişleme yaparken bu noktadan daralma yapacağız. Bu şekilde baklava dilimizi oluşturacağız. Bu köşemiz de önce daralacak. Bu köşe daralıyorsa o zaman burası genişleyecek. Burası daralacak, burası genişleyecek. Bu şekilde. Sonra da tam tersi olacak. Burası genişleyecek, burası daralacak. Şimdi ilerledikçe daha net anlarsınız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şimdi bakın şurada kesme yapmıştık ya. 2 tane ilmeğimi örüyorum. Diğer sırada 3 tane örüp kesme yapmıştık. Burada 2 tane örüp kesme yapacağız. Şöyle bakın. Şu kesme yaptığımız ilmek kendini gösteriyor. İkisinin yine yönünü değiştiriyorum ve sağa doğru kesmemi yapıyorum. Bakın sağa ne yaptım? Kesmemi yaptım. Şu nokta artık genişleteceğimiz nokta olduğu için dolamamı yapıyorum. Buradaki 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burayı genişletiyoruz. Doluyorum. Bakın burası ne yapmış? Bir önceki sıralarda daraltmışız. Hemen ikisini birlikte giriyorum. Yine daraltıyorum. Aradaki ilmekleri bakın şu kesme noktasına kadar 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından bakın bir önceki sırada kestiğimiz ilmeği şöyle yönünü değiştiriyorum ve yine sağa doğru kesiyorum. Burada da neye göre sağa kesiyoruz, neye göre sola kesiyoruz? Bakın şu baklava dilimimiz ya. Baklava dilimi olduğu için mantıken üçgen olarak düşünün. Bunu sola doğru kesiyorsak bunu sağa doğru keseceğiz. Kesmeden sonra mutlaka ne yapıyorum? Artırmamı yapıyorum. Aradakileri 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada kesme yapacağım. Bu aralarda ajur olmayacak. Ajurlar buradan devam edeceği için hemen artırmamı yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ardından da 1, 2, 3 tane ilmeğimi bakın düz olarak ördüm. Şu yine kesme ilmeği, bir öncekinin de yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum ve kesiyorum. Bakın model kendini gösteriyor artık. Geldik ajur kısmına. Hemen doluyorum. Kesme yaptığım noktada mutlaka dolamam gerekiyor. Aksi halde ilmek sayım azalır. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın burada ne var? Kesme var. O zaman ne yapacağım? Mutlaka dolayacağım, artıracağım. İkisini birlikte giriyorum. Sola doğru bakın. Kesme sola doğru. İlmekler sola yatmış. Aradaki 1, 2, 3 taneyi düz olarak ördüm. Bu sola yattıysa o zaman bu nasıl olacak? Bu da sağa yatacak. İkisine birlikte giriyorum. Ve sağa doğru yatırıp kesmemi yapıyorum. Bakın üçgenimi oluşturuyorum. Kesme yaptıysam ne yapıyorum? Doluyorum. Doladım. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bakın burada kesme var. O zaman ne yapıyorum? Doluyorum. İkisine birlikte giriyorum. Kesiyorum. Aradaki ilmekleri yine 3 tane düz olarak örüyorum. Bakın model bundan sonra tekrardan ibaret, görüyorsunuz. Modelimiz aynı şey. Artırma kısmı, azaltma kısmı. Artırma kısmı, azaltma kısmı. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, bir üst sıradayız. Devam ediyoruz. Bakın modelimiz artık kendini gösterdi. Eğer şu kurulumu yaptıysanız, bu aşamaya kadar geldiyseniz bundan sonrası çok kolay olacaktır sizin için. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu kesme ilmeğim. Şimdi bir tane ilmeğimi ördüm. Bakın kesme ilmeğim olduğu için bu. Hemen sağındaki ilmekle birlikte yine onu ne yapıyorum? Kesiyorum. Bakın üçgenimiz daraldı. Kestikten sonra ne yapıyorum? Bu nokta ajur noktamız. Hemen doluyorum. Şuradaki 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeği bakın düz olarak ördüm. Bu noktayı genişletiyoruz. Doladım. Bakın direkt sola doğru kesme. İkisini birlikte girdim. Kesmemi yaptım. Diğer sırada arada 3 tane ilmek kalmıştı. Sağda ve solda kesme yapıyoruz. Bu sırada arada sadece bir tanesini düz örüyoruz. Şu ikisinin hemen yönünü değiştiriyorum. Sağa doğru kesmemi yapıyorum. Bakın üçgenim ne yaptı? Daraldı artık. Doluyorum.
1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu noktada kesme yapacağım. Burası da ajur noktası. O zaman ne yapıyoruz? Doluyoruz. İkisine birlikte girdim, kestim. Arada bir taneyi düz örüyorum. İkisini şöyle yönünü değiştiriyorum ve yine kesiyorum. Bu kadar kolay. Doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ajur noktama geldim. Ajurumu yapıyorum. İlmeklere girip kesiyorum. Bundan sonrası dediğim gibi çok kolay. Zaten görünüyor modelde ne yapmamız gerektiği. Yönünü değiştirdim. Ve bakın kesmemi yaptım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim. Arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüzde yine modelimizle devam edeceğiz. Evet, tekrar örgünün ön yüzündeyim. Bir üst sıradayım. Ne dedik? Bakın burayı daraltırken burayı genişletiyoruz. Şimdi yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın şurada kesme ilmeğim var. Bir önceki ilmeğin hemen yönünü değiştiriyorum. Ve sağa doğru kesmemi yapıyorum. Kesme yaptıktan sonra ajur kısmındayım. Doluyorum. Aradaki ilmekleri. Ne oldu bana ya? Bir düzensizlik oldu masada. Şimdi o kadar uzun ki zorlanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Anladım, normal şişe geçmişim. Şimdi 5, 6, 7 tane ilmeği düz olarak ördüm. Bakın diğer baklavamız büyürken bu baklavamız küçülüyor. Mantık bu. Doluyorum. Bakın şimdi 3 tane ilmek var ya, sağdan kesersek soldaki boşta kalacak. Soldan kesersek sağdaki boşta kalacak. O yüzden de 3 ilmeği birlikte giriyorum. Ve topluyorum. Doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 tane ilmeği ördüm. Şimdi buradaki sağlı sollu yapmadan üçünü birlikte topluyorum ve tek seferde kesiyorum. Ama kesmeden önce neyi unuttum? Dolamayı. Hemen doluyorum. İçine birlikte giriyorum ve kesiyorum. Üçgenimizi kapattık. Doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm, doladım, üçüne girdim aynı anda ve kestim. Evet, sıra sonuna kadar şimdi aynı işlemi yapıyoruz. Sadece kesmeleri bu tepe noktada yapıyoruz. Aradaki ilmekleri düz örüyoruz. Kesme tepe noktasında da sağında ve solunda ne yapıyoruz? Ajurla artırmamızı yapıyoruz. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Arka yüzü ters örüyorum. Ön yüzde görüşüyoruz. Evet, şimdi bakın motiflerimiz oluştu. Üçgenimiz kapandı. Şu noktada da, ara noktada da 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim var. Şimdi artık bu noktadan, bakın şurada tekli kalan noktanın sağından ve solundan ilmek artırıp üçgenimizi çıkaracağız. Bunun da şuradaki 9 ilmeğinde sağından ve solundan kesme yaparak daraltacağız. Hemen başlıyorum. Bu sırada çok önemli bir sıra. Lütfen bu sırayı da dikkatli izleyin. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sıralarda kesme yaptığım ilmeği düz olarak ördüm. Artık burada genişleme yapacağız. Kesme yapmıyoruz. Hemen bir tane doluyorum. Şimdi şu artırma yaptığımız ilmekleri artık daraltacağız. Hemen ilk ikisine birlikte giriyorum ve sola doğru kesmemi yapıyorum. Burada da artırma yaptık. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. Aradaki 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bakın şu tepede kalan üçgenin tepesindeki ilmeğe dokunmuyoruz. Bunun şöyle sağındaki 2 ilmeğin yönünü sağa doğru çevirerek kesiyorum. Artık ne yapacağız? Bakın bunu kapatacağız. Bu şekilde gelecek.
Şimdi buradaki ilmeğin sağından ve solundan ilmek çıkararak da bu üçgenimizi tekrar oluşturacağız. Doluyorum. Artırma yaptım, doladım, ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Şimdi buradakini küçülteceğiz. İkisini birlikte giriyorum ve kesiyorum. Bu sıramız da bu. Aslında bu bizim şu başlangıç sıramızın benzeri. Aradaki 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geldim, bakın şu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sağa doğru kesmemi yapıyorum. Kesme yaptığım noktada hemen doluyorum, artırıyorum, düz örüyorum. Doluyorum. Şimdi sola doğru 2 tane ilmeğimi kesiyorum. 5 tane ilmeğimi örüyorum. 2 tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve sağa doğru kesmemi yapıyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Arka yüzde bütün ilmekleri ters örelim. Ön yüzde yine görüşelim. Evet, bakın modelimiz ilerliyor. Şimdi devam edelim. Bir sıra daha göstereyim, mantık anlaşılsın. Daha sonra da ilerleyen sıralarda tekrar sizlere göstereceğim. Bakın şimdi 3 tane ilmeğimi ördüm. Bakın sola doğru kesme noktasına kadar. Ajurlu da dahil. Çünkü ajurları bu tarafa alıyoruz ki bu taraf genişlesin. Çünkü ne yapacağız? Dardan genişe doğru gidiyoruz. Doluyorum, hemen artırıyorum. Bir tane kesme yapıyorum. Bakın baklava dilimimizi artık sola doğru büyütüyoruz. Pardon, daraltıyoruz. Aradaki 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın bu kesme ilmeğim. Hemen yönünü değiştiriyorum. Ve sola doğru kesiyorum. Bakın. Şimdi ajur noktama geldim. Doluyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırıyorum. Şimdi kestim. 1, 2, 3 tanesini düz olarak ördüm. Şimdi yine sağa doğru kesmemi yapıyorum. Yani aslında şu noktada yaptığımız genişlemeyi bu noktada yapıyoruz. Bu noktada yaptığımız daralmayı da bu noktada yapıyoruz. Aslında aynı mantık. Şimdi modelimi ben bu şekilde belli bir uzunlukta ilerleteceğim. Yaka kesmesini de sizlere detaylı olarak göstereceğim. Evet, şimdi ben örgümü belli bir uzunlukta ördüm. Şöyle hemen santim ölçüsü de vereyim. ...30 santim uzunluğunda ördükten sonra şimdi bakın şöyle örgümüzün tam orta noktasını yaka kesmesi için belirleyeceğiz. Benim orta noktam burası. Özellikle ben şuna dikkat ettim. Bu baklava diliminin kapanış noktasından V yakayı oluşturacağım. Yani şu noktadan oluştursak V yaka o kadar güzel durmaz. O yüzden de özellikle bu noktaya denk getirdim. Bakın normalde yarısında yapacaktım yakayı. Tam baktım orta nokta burası. Ve şöyle bir görüntü oluyor. Onu istemedim. O yüzden de şu bitiş noktasından V yakayı oluşturacağım. Bu nokta benim V yakamın başlangıç noktası olacak. Şimdi bakın şuraya tam ayracımı takıyorum. 2 eşit parçaya bölüyorum örgümü. Burada ilmek sayınız önemli değil. Önemli olan eşit parçaya bölmek. Hemen örgünün arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ön yüzde yaka kesmesine başlayacağım. Evet, örgünün arka yüzündeyim. Bakın şuraya ayracı taktığım nokta. Şimdi bu noktada şöyle bir artırma ilmeğim var, bir de normal ilmeğim var. Bu ikisini birlikte örerek yaka için bir kesme yapıyorum. Arkada bakın ilk kesmemi yaptım sol tarafın. Şimdi dönüyorum. Bakın yaka için ilk kesmemizi yaptık. Şimdi bundan sonra örgünün arka yüzünde kesmeyeceğiz. Sadece ön yüzünde keseceğiz. Bu kenar ilmeğine şu yakayı bir an önce şey yapmak için hani kapatmak için hani pardon yakayı diyorum. Üçgeni bir an önce kapatmak için bunu yaptım. Yoksa üçgen devam ederdi ve istediğim görüntü olmazdı. Şimdi bakın kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Artık yaka kesmesine başlıyoruz sol tarafın. Bir tane ilmeğimi hiç düz kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın sıradaki 2 ilmeği modelime uygun şekilde düz olarak birlikte örüyorum.
Burada ilk kesmemizi yapmış olduk. Diğer ilmekleri modelime uygun şekilde örüyorum. Örgünün arka yüzünde de ilmekleri gördüğüm şekliyle öreceğim. Ön yüzde yine kesmeyle devam edeceğiz. Evet, örgünün tekrar ön yüzündeyim. Bakın burası boşluğum. Sola doğru yakam artık oluşmaya başladı. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Artırma yapmıyorum. 2 ilmeği birlikte girerek kesiyorum. Yine burada ne yapmış olduk? Kesme yapmış olduk. Kalan ilmekleri modelime uygun olarak örüyorum. Ardından da örgünün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüzde yine kesme yapacağım. Evet, örgünün tekrar ön yüzündeyim. Bakın yakam oluşmaya başladı. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte giriyorum. Ve kesmemi yapıyorum. Burada aslında kenarlarda artırma yapmayarak kesme yapmış oluyoruz. Kalan ilmekleri modelime uygun şekilde örüyorum. Arkayı yine ters örüyorum. Önde yine kesme yapacağız. Evet, yine örgünün ön yüzündeyim. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Normalde ne yapıyoruz? Modelimize uygun olarak şu 3 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Ama öncesinde artırma yapıyoruz. Biz burada artırma yapmadan direkt üçüne birlikte girerek kesiyoruz. Ve burada da yine bir tane yaka için kesme yapmış oluyoruz. Bakın modelimiz ne yaptı? Direkt sola doğru yattı. Şimdi kalan ilmekleri yine modelime uygun olarak örüyorum. Arkada ters örüyorum. Ön yüzde tekrar görüşelim. Evet, bakın yine geldim sıra başına. Direkt kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte giriyorum ve kesiyorum. Bundan sonrasını modelime uygun olarak devam ettiriyorum. Sol tarafta modelimiz aynen devam ediyor. Sağ tarafta önümüze ne gelirse kesiyoruz. Artırma kesinlikle yapmıyoruz. Ama her sırada sadece bir tane ilmek kesiyoruz. Şimdi sıramı bitireceğim. Arka yüzde öreceğim. Ön yüzde son kez göstereceğim ve zaten sonrası tekrardan ibaret. Şimdi örüp dönüyorum. Evet, yine kesmeyle devam ediyoruz. Bakın ön sıradayım. Yine bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte giriyorum ve kesiyorum. Şimdi bu mantıkla modelimi belli bir aşamada keseceğim ben. Daha sonra kaç santim kestim, kaç tane ilmeğim kaldı onu sizlerle paylaşacağım. Aynı mantıkla tamamlayıp dönüyorum. Evet, bu şekilde ben sol tarafın bakın kesmesini yaptım. 32 ilmek kalıncaya kadar kestim. En son arka yüzde de ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Neden 32 ilmek kalıncaya kadar kesme yaptım onu da hemen söyleyeyim. Şöyle arka bedeni yaptığımızda ense oyuntusundan sonra en son 32 ilmek bırakmıştık bakın omuzlarda. O yüzden bu kısımda da 32 ilmek bıraktım ki eşit olsun diye. Şöyle de bir arka ile önü kıyasladım. Üst üste getirdim. Ve bakın şöyle bir 2 sıra falan açıkta kalıyor. Onu da şöyle yapacağız. Birbirine eşit olması önemli arka ve önün. Onu da şöyle yapacağım hemen. Ön sırada kesme yapmadan modelimi gördüğüm şekliyle düz devam ettireceğim. Arka sırada da bütün ilmeklerimi keseceğim. Yani bir sıra ne yapacağız aslında? Fazladan örmüş olacağız. Kesme yaptıktan sonra fazladan örmüş olacağız derken yani kesme yapmadan düz devam etmiş olacağız. Arkada da hem öreceğiz ilmeklerimizi hem de örerken aynı zamanda kesmelerimizi yapacağız. Şimdi bu sıramı tamamlayayım aynı şekilde. Evet, şimdi örgünün arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri gördüğüm şekliyle yani ters olarak örüp kapatıyorum. Bu şekilde sol yaka kesmemizi bitirmiş oluyoruz. Sağ yaka kesmesiyle devam edeceğiz. Evet, bakın sol tarafın kesmesini bitirdim ve ilmeklerimi kapattım. Şimdi sağ tarafın kesmesiyle devam ediyoruz. Örgünün arka yüzünden kesme yapacağız.
Hemen arka yüzüne ilmeğimi sabitledim. Burada da ilmekleri örgünün arka yüzünden kesiyoruz. Bakın sıradaki 2 ilmeğe birlikte girdim ve kestim. Bunu kenar ilmeği sayıyorum. Ardından kenar ilmeği oluşturduk ya, diğer sırada hem önde hem arkada kesmiştik. Burada ikisini de arkada keseceğim. İlk sıra olarak. Evet. Sadece bu sıraya özgü olarak 2 tane ilmeği arka arkaya kestim. Birini kenar ilmeği yapmak için, diğerini normal kesme. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Ön yüzde modelimi uyguluyorum. Arka yüzde yine kenar ilmeğini örmeden alıp diğer 2 ilmeği birlikte keserek bu şekilde 32 tane ilmek kalıncaya kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Diğer tarafa eşitleyerek boy uzunluğunu da ilmeklerimizi kesiyoruz. Ardından kollarla devam edeceğiz. Yani mantık çok kolay aslında. Bu kenar ilmeğimiz, şu 2 ilmeği her arka sırada birlikte alarak öreceğiz. 32 ilmek kalıncaya kadar. Ardından da sağ ve sol omuz boyunu eşitleyeceğiz ve dikişimizi yapacağız. Birleştireceğiz ön ve arka parçayı. Ardından kollarla devam edeceğiz. Kolları direkt düşünüyorum. Misinalı şişle döne döne örmeyi düşünüyorum. Bakalım. Evet, şimdi ben üst kısımları birleştirdim bu şekilde. Diğer tarafı da göstereyim. Bakın. Kolunda bir tanesini hazırladım. Şimdi göstereceğim. Bakın. Başlangıçtaki yarım motiflerimiz hep kenara geliyor. Burada da bu şekilde. Şimdi biz dikiş yaparak bu yarım motifleri ne yapıyoruz? Tam motif haline getiriyoruz ve böylelikle dikişsiz gibi görünüyor. Şimdi bakın. En dış kenar ilmeği değil de şöyle bir öncekinden batıyoruz. Sonra geliyoruz bu tarafa. Bu tarafa batıyoruz. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapıyoruz. Bakın bir bu tarafa batıyorum. Şöyle ilmeğin içinden geçiyorum. Bir de bu tarafa. Tam şöyle motifler denk gelecek şekilde dikiyoruz. Bir bu yana bir diğer yana batarak birleştirmemizi yapıyoruz. Birleştirmemiz gayet bakın güzel oluyor, muntazam oluyor. Sanki dikişsiz örmüşüz gibi bir görüntü. Dikişsiz de örebilirdik aslında, onu da düşündüm ama neyse, bu seferlik böyle olsun. Bakın bu şekilde dikişlerimi yapıyorum. Evet, şimdi bu şekilde birleştirmemi belli bir mesafeye kadar yapacağım. Diğerinde bakalım ne kadar yapmışız. Şöyle motiflerden sayarsak eğer, bakın bir tane yarım motif, 1, 2, 3 buçuk tane. Yani 3 tane tam motif, bir tane yarım motif, bir tane de tam yarım da değil, bir tık da şöyle yarımın da yarısı kadar motif yapıp kol için açıklık bırakmışım. Şimdi ben yine burada da aynı şekilde dikişimi yapacağım diğeriyle eşit olarak. Ardından da kola başlayacağız. Şimdi ben bu kısmı tamamlayayım. Dönüşü beraber yapalım inşallah. Evet, şimdi ben koltuk altına kadar olan kısmı diktim. Tamam, değiştirelim. Santim olarak da şöyle ölçü vereyim size. Evet, 25 santimden sonra artık kolu örmeye başlayacağız. Kolu direkt üzerinden döne döne öreceğiz. Ah kızım, ah, sakın iplerimi ıslatma. Hemen bakın bu dikiş yaptığım ipe, örgü ipimi bağlıyorum ve ilmek çıkararak başlayacağım. Evet, dıştaki kenar ilmeğinden değil, bir önceki ilmeklerden batarak toplamda 84 tane ilmek atıyoruz ve onun üzerine modelimizi kuruyoruz.
Kapat. Bakın şimdi bulunduğum noktadan en içe değil, yine şöyle dıştan düzgün ilmeklerden batarak bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu modelde bu şekilde yaptım. Bakın hemen sıradakine değil, bir sonrakine giriyorum. Yani bir ilmek çıkarıyorum, bir atlıyorum, bir ilmek çıkarıyorum. 2. Çok dışı oldu bu, bir saniye. 2, 3. Bakın hemen bir sonrakine değil, bir sonrakine batıyorum. 4. Bir sonrakine batıyorum. 5. Bir atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. 6. Bu şekilde çok aralarda ayrıklık kalmayacak şekilde. Bunlar ördükçe düzeliyor. Bakın diğer kolda da aynısını yaptım. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi, merak etmeyin. Aralar açık kalmayacak. Uzun misinayla örmeyi göstereceğim. Şöyle misinamı çekiyorum. Şimdi burada düz olarak örüyorum. Modelimi daha kolay kurabilmek için. Bakın direkt düz olarak örüyorum. Evet, ilmeklerimi bir sıra düz ördüm. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Bakın bulunduğum noktadan direkt başlıyorum. Bir tane artırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. Şöyle 2 tane ilmeğin yönünü değiştirip düz örüyorum. Ardından 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Ardından şöyle 2 tane ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir tane artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. 2 ilmeği yönünü değiştirip sola doğru kesiyorum. 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından 2 tane ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir tane artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Şimdi bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Şu an ekrana şemayı da koyuyorum. Bu şemadan çok net anlayabilirsiniz. Şemada artırmalar, eksiltmeler vesaire, direkt birinci sıradan model kurulumu o şekilde, aynen ben de o şemadaki gibi yaptım. Evet, en son bakın 5 tane ördüm. Burada dolayarak başlamıştık. Yani burada 2 tane ilmeğim eksik. Onun için hemen şuradan alttan bakın bir tane ilmeği geçiriyorum. Bunu da böyle kesme ilmeği olarak sayıyorum ve ilmeğim ile birlikte artık sıram tamamlandı. Yani bunu normalde 2 tane ilmeği kesmiş gibi düşünelim. Şöyle bir sonraki sıralarda daha net anlayacaksınız. Yani bütün olarak artık kenar kısımları falan yok. Hepsi için modelimizi kurduk ve devam edeceğiz. Şimdi döne döne ördüğümüz için bir sıra ajurlu kısmı yapıyoruz. Bir sırada hani normal bedende örerken arka kısmı örmüştük ya ters olarak. Şimdi ön yüzden ördüğümüz için bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra ajur yapıp kesme yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Şimdi ben bir sıra modelimi kurdum. Üzerinden bir sıra düz örüyorum. Diğer sırada görüşelim yine. Evet, bir sıra düz ördüm. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bakın bulunduğum nokta artırma noktası. O yüzden bir tane doluyorum. 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Bakın sola doğru yatan ilmeğim var. Doluyorum. Bir kesme yapacağım burada doladığım için. İkisini birlikte kesiyorum. Bakın. Aradaki 1, 2, 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi bakın sağdaki 2 ilmeğe böyle tersten giriyorum.
ve kesmemi yapıyorum. Kesme yaptım. Bu kısım daralıyor. Bu kısım artacak. O yüzden doluyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Doluyorum. Yine kesme yapacağım. İlmeklerin yönünü değiştiriyorum. Sola doğru kesme yapacağım. Kesiyorum. Modelimiz oluşmaya başlıyor. Aradaki 1, 2, 3 tane ilmeği örüyorum. Şu 2 ilmeğe birlikte giriyorum ve kesiyorum. Şimdi burada kesme yaptım, azalttım. O zaman bu kısım artırma olacak ya. Bakın. Doluyorum hemen. Artırıyorum. 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Yine doluyorum. Çünkü burada ne yapacağım? Kesme yapacağım. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve kesiyorum. Şimdi bu şekilde aynı mantıkla sıra sonuna kadar gidelim. Bir sırada ilmeklerimizi hepsini düz olarak örelim. Diğer sırada yine görüşeceğiz. Yani şu beşli başladığımız kısım daralacak. Şu dolamalı başladığımız kısım genişleyecek. Mantık bu şekilde devam edecek. Bu şekilde döne döne örmek de gayet kolay. Şimdi ben tamamlayıp dönüyorum. 40 santim ördüm ve bluzumuz hazır. Üzerinden de şöyle buharlı ütüyle güzelce geçtim ve kullanıma hazır. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.